Evet, şimdi bu problemde bahsettiğimiz gibi başlangıç koşullarını normalde işte T0, T0, X0 boundary condition başlangıç koşulu olarak belli oluyor. Daha sonra burada optimal state trajectory veriliyor. Fakat boundary condition olarak XF, TF ve XF, TF ve XF şey değil, free yani fixed değil. O yüzden bu buradan başlayıp istediği noktada sonlanabiliyor. Çok ikisinde de variation oluyor yani delta XF'de ve delta TF'de variation oluyor. Dolayısıyla bizim transversal equation'ı yazıyorduk ya, transversal equation'a bakalım. Heh. Burada delta XF, delta TF sıfır olmadığına göre, çünkü değişim olduğuna göre bu da variation. Şunların ikisinin ortak bir şekilde sıfır olması lazım. Yani aynı anda iki koşulu sağlaması lazım. Geri kalan tüm işlemler aynı. Şu denklemde şöyle gösterelim. Sıfıra eşit olması lazım. Ayrı ayrı. O zaman oradaki sınır koşulları yazarak problemin özel çözümünü buluyoruz dedik. Geri kalan her şey aynı. Evet, gösterdiğiniz gibi XF artı delta XF, TF artı delta TF. Final state değişiyor başlangıçtan bitiş şeyinde. Bitiş noktası burası da olabilir, burası da olabilir mesela. Şimdi d theta bölü dx eksi lambda, yani nerede o? D theta bölü dx eksi lambda. Evet, d theta bölü dx eksi lambda sıfır olması lazım. H bir de h star, şu dediğimiz şu h star constraint state function artı delta t bölü dt, onun da sıfır olması lazım değil mi? İkisinin aynı anda sağlanması gerekiyor. TF'de. Şimdi burada bir problem var. Çözeriz. Free final state diyelim. Şimdi bizim state durum denklemlerimiz ne vermiş? X1 dot eşittir X2. Bunları yazalım. Optimal kontrol fonksiyonu, optimal trajectories. Sistemimiz verilmiş. X2 dot T'de T olarak verilmiş. X1 0 başlangıç koşulu verilmiş. X1 0 eşittir 10. X2 eşittir 0 olarak verilmiş. Tamam. J'de cost function'da T final'ın karesi zamanı minimize etmeye çalışıyor. Bu bizim aslında neydi? Theta, yani final conditional function'ı. Evet, artı bu sefer final time belirsiz. Yani integral alıyoruz. Buradan başlıyor. T final'a kadar. O free serbest seçiliyor. Yine U kare var. U kare enerji, yani control action fonksiyonu. Kuadratik fonksiyon enerji sistemin enerji cinsinden. Şeyimiz
Phi dolayısıyla da e, objective function. Bu olmuş oluyor. Bir dakika. Tamam, problemimiz bu. Şimdi öncelikle h fonksiyonumuzu yazıyoruz. State function'ımız belli. Bunlardan bir tanesi olması yetiyor. Yani şöyle düşünelim. Bu soruda mesela verilmiş. X1 T final'dayken T final zamanında sıfıra gidiyor. Fakat X2 T final'da bu unspecified. Unspecified. Değil mi? Burada bir tanesinin olması yetiyor yani. State'in free olması vektörel formda. Dolayısıyla bunlar verilenler. Çözüm adımlarında ne yapıyorduk öncelikle? Controlling state function yazıyorduk. Onu bir yazalım. H eşittir. Phi artı lambda, işte lambda f'ti. F'imiz zaten denklemleri. Sistemin durum denklemleri. Lambda 1 x2 çarpı lambda 2. Lambda 2 u. Lambda çarpı f'ti ya. Yani u kare. U kare bizim fi'imiz. İntegralin içerisindeki olan fonksiyon. Lambda 1 lambda 1 x2 bunlar da bizim sistemin denklemleri. Lambda 2 u dedik. Tamam. Ondan sonra dh bölü du yapıp kontrol action yapıyoruz. Bunu kısmi türevini alarak. Yani h'ın bu'ya göre olan kısmi türevini alarak dh over du eşittir 2u. U'ya göre türevini alırsak ne olur? 2u artı lambda 2 olur değil mi? 2u artı lambda 2. O zaman 2u artı lambda 2 eşittir 0 ise u star yani u optimal eşittir eksi lambda 2 bölü 2 olur. Daha sonra h star'ı nasıl yazarız? H star eşittir h denklemine yani u kare u kare yerine u star'ın karesi yani eksi lambda 2 bölü 2'nin karesi bunun karesi artı lambda 1 lambda 1 2 artı lambda 2 çarpı eksi lambda 2 bölü 2. O zaman eksi lambda 2'nin karesi bölü 2 olur. Değil mi? Şu artı o zaman bunu düzenleyelim tekrardan. Şu lambda 2'nin karesi bölü 4 olur. O zaman eksi lambda 2'nin karesi bölü 4 kalır. Eksi lambda 2'nin karesi bölü 4. Lambda 1 x2 aynen kalır. Lambda 1 x2 eksi lambda 2'nin karesi bölü 4. H optimalde. Tamam, sonra optimal state trajectory yazacağız. dh bölü lambda 1. Şimdi yapıyoruz. Sırayla gidiyoruz artık. Onları nasıl yazıyorduk? Şöyle göstereyim.
Şöyle bizim şeyimiz. DH bölü x1 4 tane var. x1, x2, 2 state'imiz var. 2 tane de kısıt sabitimiz var. Lagrange multiplier'dan gelen constant'lar. Bu ikisi bu da 4 tane olmuş oluyor. DH bölü dx eşittir eksi lambda 1 dat. DH bölü DH star bölü dx eşittir eksi lambda 2 dat. DH star bölü lambda 1 eşittir x1 dat. DH star bölü lambda 2 eşittir x2 dat şeklinde olacak şeklinde yazıyoruz. Tamam, bunu MATLAB'de yapalım. Bu t lambda 1, t lambda 2, t x1t, x2t. Evet. H star eşittir. H optimal diyelim. H optimal eşittir lambda 1 çarpı x2 eksi lambda 2'nin karesi bölü 4. Dif 2 H optimal x1'e göre olan türevi, kısmi türevi bu equation 1 eşittir eksi lambda, yani dif lambda 1 t, değil mi? Equation 2'ye bakalım. Equation 2 eşittir dif x2 h optimal bölü x2 eksi dif lambda 2 t. Tamam, equation 3 eşittir dif 2 h optimal lambda 1 dif x1 t yok. Dif x1 t. Equation 4'te dif x2 h optimal lambda 2 eşittir dif x2 t. X2t, tamam, güzel. Tamam, equation 1 neymiş? Bir tanesi sıfırmış. Lambda 1 dat, eksi lambda 1 dat, eksi lambda 1 dat eşittir sıfırmış. Eksi lambda 1 dat eşittir sıfırsa lambda 1 eşittir c1 olur, değil mi? Lambda 1 eşittir c1 sabit. Sabitin türevi sıfırdır çünkü. Sabitin türevi sıfırdır. Lambda 1 eşittir c1 diyor. İkinci denkleme bakalım. Equation 2. Lambda 1 eşittir eksi lambda 2 dat. O zaman integralini alırız. Lambda 2 datın her iki tarafın integralini alırız. Şunun integralini alırsak ne olur? Eksi lambda 2 dat için eksi bir dakika. Şimdi denkleme bakalım da. Lambda 1 eşittir eksi lambda 2 dat. Eksi lambda 2 dat dedik. Tamam. Lambda 1 eşittir c1. Şurasının eksisini al. O zaman şuranın integralini alsak ne olur? İki tarafın integralini alırız. Eşittir lambda 2 çıkar. Direkt lambda 2 olur. Bunun integralini alırsak ne olur? C1t artı C2 olur, değil mi? İntegral edilmiş hali. Eksi de var burada. Eksi C1, yani eksi C1'in integralini aldık. Bu da lambda 2 eşittir C1t. Başında eksilisi var. Eksi. Şöyle olur. Şimdi equation 3'e bakalım.
x2 dat eşittir def x1 dat. x2 eşittir x1 dat. Equation 4'e bakalım. Eksi lambda 2 bölü 2 eşittir x2 dat. Tamam. x2 eşittir x1 dat. Equation 4'te de eksi lambda 2 bölü 2 x2 dat. Lambda 2 zaten belliydi. Lambda 2 şu. Eşittir. Eksi var. Şimdi eksi eksi artı yapar. Bölü 2. Tamam. x2 dat. O zaman buradan x2'yi çekeceğiz. Yani integralini alarak her iki tarafı. Değil mi? Şunun integralini aldık. Eşittir x2 oldu. x2 artı c2 diyelim. Mesela şöyle diyelim. Aslında şöyle olması lazım. Bak. Şunun integralini aldık. x2 artı c2 dedik. O eksi olacak. Yani şuraya eksi geçecek. Eksi eksi artı yapacak. Şu artı c2 olacak. Eksi c1. O zaman eksilisini alınca c1 eksi c2 olacak. c1t eksi c2. x2 dat artı c3 gelecek ya buraya. Artı c3. Şunun integrali ne yapar? Şunun integrali c1t kare c1t kare bölü 2 eksi c2t bölü 2 yapar değil mi? Bir de ne gelir buradan? Artı c3 gelir. Bu da bunu bu tarafa atınca eksi c3 olur. Eksi c3 yani x2 eşittir buymuş. Şunu sonra toparlayacağız. Bir kontrol edelim tekrar. Lambda 1 c1 lambda 2 c1t artı c2 lambda 2 işte c1t artı eksi c1t artı c2 tamam c1t kare bölü 2 eksi c2t şunun integralini alırsak artı c3 desek buna c3'ü buraya atarız. Tamam doğru. Şimdi bu katsayılar şöyle aslında. Şöyle yazılabilir. Yani bu katsayıların zaten biz bunu bulacağız. Katsayı olduğu için eksisi artısı çok önemli değil. O yüzden bu formu yani bu denklemin formu önemli. x2 eşittir ne yazabiliriz böyle? c1 t kare bölü 2. Hani şunu 2'yi karşı tarafa geçireceğiz. 2'yi karşı tarafa atarız. 2 sanki 2 katı yani şunu 2'den kurtarabiliriz. C3'ün bulacağımız şey C3'ün 2 katı olur. Yani 2C3 yazmak yerine buna küçük C3 yazarız. Fark etmez yani. Yutacak sonuçta. Katsayı olduğu için fark etmiyor. Yani buna benzetiriz. Fark etmez. Yani daha sadeleştirilmiş hale getiririz. C1 bölü 2 t kare eksi C2t mesela artı C3 olur bu. Şu bir constant yani sabit olduğu için. Onları zaten boundary condition'ları yazınca çıkacak. O yüzden o yapı çok önemli değil. Sonra x1 nasıl bulacağız? x1 de eşittir x2'ymiş. Yani x2'yi yazdıktan sonra eşittir x1'de. Aslında bu backstepping yöntemi. x2 eşittir x1 dat diyoruz. Backstepping yöntemi olduğu için bir de bunun integralini alarak x1'i bulabiliriz. Değil mi? x1 o zaman ne olur? Yine artı c4 gelir. Bu sefer bunların şeyleri oluyor değil mi? İntegrali alınca ne olur? T küp bölü 6 c1 t küp bölü 6 eksi c2 t kare bölü 2 artı c3t integrali. Bu da bu tarafa gelir c4 olarak. Artı c4 olarak gelsin. Fark etmez. O zaman bütün şeyleri çıkarttık şimdi. Bütün denklemleri çıkarttık. Şunları bir toparlayalım. Baştan toparlayarak şey yapalım.
Yazalım. Şunları aldıktan sonra, bunları aldıktan sonra evet, bunları bir toparlayacağız. Şimdi lambda 1 eşittir C1'miş. Lambda 2 eşittir C2T. Tamam. X2 eşittir. X2 eşittir şuymuş. X2 eşittir bu. X1 de bu. Tamam. Şimdi bu general solution. General solution ne yapıyoruz? Particle solution'ı bulmak için boundary condition'ları entegre etmemiz lazım, değil mi? Initial conditions, boundary conditions, and transversality equations, değil mi? Bunları eklememiz lazım. Transversality equation'ı ne dedik? Free, yani XF'de, TF'de free olduğu için bu problemde. Problems with free final time and state. Transversality equation, genel transversality equation, genel optimal kontrol problem için olan transversality equation'ın şuralar değişim, variation olduğu için buralarda sıfır olamayacak. Dolayısıyla bu denklemi sağlayabilmesi için buraların sıfır olması lazım dedik. Fiil zaten u kare. Şu objective function verilmiş. Objective function'la böyle minimize ediyoruz. Tamam, şimdi devam edelim buradan. Boundary condition'larımız belli. X1 0 eşittir 10'muş. X2 0 eşittir 0'mış. Soruda onlar verilmiş. X1 0 eşittir 10, X2 0 eşittir 0'mış. Şimdi o zaman yazalım. Artık çözüm SYMS diyelim. SYMS C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4 katsayılarını bulacağız. T var değil mi? Fonksiyon olarak. Lambda 1 eşittir C1'dir. Lambda 2 eşittir eksi C1 çarpı T artı C2'ymiş. X2 var, bir de X1 var değil mi? X1 eşittir C1 bölü 6 çarpı T küp C2 bölü 2 çarpı T kare artı C3 çarpı T artı C4 dedik. C2 bölü 2 şöyle. Tamam. X2 eşittir C1 bölü 2 çarpı T kare eksi C2 çarpı T artı C3 dedik. Tamam mı? Güzel. Şimdi o zaman bundan sonra ne yapıyoruz? C1 sıfır koyarız. Yani şöyle deriz. X1 mesela X1 sıfırda X1 sıfır eşittir 10'muş. Ama X1 sıfır ne olacak? X1'in T yerine sıfır koyacağız. Yani subs X1 sıfır eşittir subs X1 gördüğüm, X1'e T gördüğüm yere sıfır yazanlar geliyor. Onu da ona eşitleyeceğiz. Değil mi? Initial condition 1 eşittir. Ne dedik? X1 0 eşittir 10'muş. Yazalım onu mesela. Initial condition 1 o zaman ne oluyor? C4 eşittir 10 oluyor. Buradan C4 eşittir 10 çıkıyor. Yani 0 0 koyarsak zaten C4 eşittir 10 çıkar.
Initial condition 2 diyelim. Initial condition x2 0 eşittir 0'mış. x2 0 eşittir subs x2 t gördüğün yere 0 koy. O zaman c3 çıkar. c3 eşittir 0 olur da. c3 eşittir 0 olmuş. Yani dolayısıyla MATLAB'de şunu yazdık. Initial condition'ı girerken bunu şuraya bulacağız ya. Girdiğimizde o zaman ne elde ettik? C3 eşittir 0, C4 eşittir 10, C3 eşittir 0 dedik. Yani C3 eşittir 0, C4 eşittir 10'muş. Elimizde ne kaldı? Genel şeyimiz buydu. Buradan şimdi yazacağız. Burada C3 yerine 0 koyduk. C3 yerine 0 koyarsak burası gitti. Burada C3 yerine 0 koyarsak burası gitti. C4 yerine 10 koyarız. Denklem şu hale geldi. Birazcık daha şey oldu. Özelleşmeye doğru gidiyoruz. Artık bundan sonra şimdi artık bir initial condition'lar yetmedi. Şimdi boundary condition'lara bakalım. Boundary condition'da şey verilmiş. x1 tf 0 verilmiş. Şöyle. Boundary condition'lardan hemen problemimize bakalım. Bunlar initial condition'lar. Şurada x1 tf 0 verilmiş. x1 tf unspecified. Zaten şuradan hiçbir şey çıkartamayız. Buradan bir şeyler çıkartabiliriz. Onu bir kere cepte tutacağız. Yani x1 tf 0 şunu bir yere kopyalayalım. Boundary condition'lardan şey yapacağız. Yine apply edeceğiz. Bir de bu yetmiyor tabii. Ne ekstra ne gerekiyordu? Özel particular solution bulmak için. Transfer set equation'da yazdım. Transfer set equation'da da şunların ayrı ayrı 0 olması gerekiyor değil mi? Free final time state olduğu için. O zaman onları yazacağız. Şimdi dt kısmi türevi delta theta bölü delta bölü delta x1 lambda 1 dedik değil mi? Lambda 1 eşittir 0 olacak. T final'da tabii bu. T eşittir T final'da. Eksi 2 lambda 2 eşittir yine 0 olacak. Sonra h star artı d theta bölü dt. D theta bölü dt de 0 olacak. Şunları bir toparlamamız lazım değil mi? Transfer set equation'dan gelen şeyler. Boundary condition'lar. Şunları bir toparlayacağız. Şimdi ilkine bakalım. İlki neymiş? Theta eşittir neymiş? Theta eşittir 0 mı? Tabii nasıl yazacağız şimdi bunu? Bir dakika önce şunu yazalım. Şu h'ı yazalım. H artı d theta bölü dt. D theta bölü dt ne olur? Theta eşittir tf karesi 2 tf olur değil mi? Theta eşittir t final'ın karesi. O zaman 2 t final olur. H da t final'a giderken yani t final'a giderken şunu yazacağız. Lambda 1 x o zaman ne olacak şu? Bir kere bizim önce h star'ımıza bakalım. H star artı dt bölü dt d theta bölü dt. H star'da ne elde etmiştik? H star lambda 1'in karesi lambda 1 x2 eksi lambda 2'nin karesi 4. Lambda 1 tabi bu t final'da lambda 1 t final çarpı x2 t final. Bu transfer set equation hep boundary condition'lar için geçerli. Yani sınır koşulları için geçerli.
O integral equation dahil etmiyoruz. Değil mi? Lambda 2 t final karesi. H artı d theta bölü dt eşittir 0 dedik. Şimdi o denklemi oluşturduk. x1 çarpı lambda 1 çarpı x2 dedik. Lambda 1 çarpı x2 eksi lambda 2 karesi bölü 4 artı 2 tf eşittir 0 dedik. Tamam. Diğeri şu. Şimdi bir dakika. Şöyle boundary condition olarak ne verilmiş? Unspecified x2 tf olarak verilmiş. x1 tf 0 verilmiş. Peki x1 tf'yi yazalım. Yani x1 neymiş? C1 tek bölü 6 eksi C2 tek kare bölü 2 artı 10. O zaman x1 tf ne olur? T yerine tf yazacağız. Şu x1 tf sıfırsa x1 tf t yerine tf yazdık. T yerine tf yazdık. Tamam. Eşittir 0 diyeceğiz buna da. Şimdi iki tane daha denklem çıkartmamız lazım. 3 tane bilinmeyen var. Bir dakika. C1, C2 şurada. Lambda 1 C1 x2 x'in çarpımı eksi lambda 2 x'in karesi. Tamam, bu da bir denklem çıkacak. Şu denklem uzun bir denklem. Onu yazarız. Peki ondan sonra başka ne geliyor? Unspecified olursa şimdi x2 unspecified olmuş. Delta theta bölü x2 eksi lambda 2 eşittir 0 olacak. O da basit. Yani x2 şeyse zaten şunu alacağız biz. Bu x1 zaten unspecified değil ya. x1 belliymiş. O zaman x1 için geçerli değil bu denklem. Delta theta bölü dx2 eksi lambda 2 eşittir 0 diyeceğiz. Tamam. Delta theta bölü x2 neymiş? Theta tf ya. x2'ye göre olan türevi zaten 0 olur. Değil mi? Şu tf olduğu için bunun buna göre türevi 0. O zaman eksi lambda 2 eşittir 0 olacak. Eksi lambda 2 tf yani. T final'daki değeri. T final'daki değeri eşittir 0 olacak. Bu da üçüncü son denklemimiz. Tamam mı? Şu transversal equation'dan geliyor. Şu T final'dan geliyor yani. Şu T final şeyi. Bu da delta x2 denklemi. Tamam, şu üçünün 3 condition'ı aynı anda sağlaması lazım. Eksi lambda 2 tf ya da lambda 2 tf eşittir 0. Tamam, üçünü aynı anda çözeceğiz. Oradan bulacağız. Şimdi hemen onu çözelim. Şimdi x1 tf dedik değil mi? SMS tf diyelim. x1 tf eşittir SMS C1 C2 var. Buna bakacağız artık. C1 C2 zaten C3 C4 biliniyor. C1 C2 SMS tf dedik. x1 tf C1 bölü 6 çarpı tf'nin küpü eksi C2 bölü 2 çarpı tf'nin karesi artı 10 eşittir 0'mış. Şuna zaten equation 1 diye. Equation 1. Şimdi constraint equation ya da boundary condition. Boundary condition equation 1 diyelim. Boundary condition 2 diyelim. Eşittir. Lambda 1 tf. Şimdi bizim lambda birimiz neymiş? Lambda birimiz C1'miş. Tf zaten C1 olur.
C1 çarpı x2. x2 tf neymiş? C1 çarpı tf'nin karesi C1 çarpı tf'nin karesi bölü 2. C1 çarpı tf'nin karesi bölü 2. Eksi C2 çarpı tf. Bu ne oluyor? Şu da x2 tf olmuş oluyor değil mi? x2 tf olmuş oluyor. Tamam. Eksi lambda 2 tf'nin karesi bölü 4. Lambda 2 eksi c1 eksi c1 çarpı tf artı c2. Lambda 2 bunun karesi. Tamam. Artı 2 tf. Eşittir sıfırmış bu da. Boundary condition 3'te eksi lambda 2 ya da lambda 2 fark etmez, x gider. Lambda 2 eksi c1 tf artı c2. Eksi c1 tf artı c2. Eşittir sıfırmış. Değil mi? Şimdi 3 tane bilinmeyenimiz var. 3 tane de denklemimiz var. O zaman ne olacak? Bunu çözeriz değil mi? O zaman şey dedim. Solution eşittir. Sol dc1 boundary condition 2 boundary condition 3 neyi çözecek? İşte c1 c2 tf'yi çözecek mesela. O zaman C1 sol nokta C1 evet, bunun bir sürü çözümü var tabi. Buradan biz ona uygun, probleme uygun olan çözüme bakacağız. Yani burada C1 eşittir sol nokta C1 dedik. C2 eşittir sol nokta C2 dedik. TF eşittir sol nokta TF dedik. Solution. Tamam. En son şeyimiz şu boundary condition eşitliklerimiz. Şu üçünü yazdık, yani orada bulduğumuz 3 tane denklemi yazdık. Bunu yazdıktan sonra evet, çözümler de şunlar. C1 çözümleri bunlar mesela. Bunlar tabi sıralı. Mesela C1, C2, TF. Böyle sırayla yani. Buna eşleşiyor. Çünkü şöyle bu seti sen şeyde kullanamazsın yani. Vektör olarak kazan. Hepsi biri sağlamak zorunda mesela. Eğer bunu alıyorsan, sen bu eşitliği alıyorsan bunları sağlamak zorundasın. Bunu alıyorsan böyle yani. Bunlar possible solution'lar. Ya bunun tek bir çözümü yok. Bu çıktıları kopyala edebiliriz de. Neyse. Oradan artık siz onu halledersiniz. Yaparsınız. Şurada. Mesela C1 mesela ne olabilir? Bir tanesine bakalım. İmajiner istemiyorsak biz real parçasına bakmak istiyorsak. Tabii imajiner olmayacak. İmajinerler doğru olmaz. Sadece bir tane üçüncüye bakacağız o zaman. Real olana bakacağız. 3.16'ymış. Mesela C1 eşittir 1.16'ymış. C2'ye bakalım. Yine 3. satıra bakacağız. C2 eşittir 3.43'müş. TF ile TF aynıda. TF aynıda bu 2.9542'ymiş.
2.95 kritikiymiş. Tamam, güzel. O zaman burada C1, C2 artık C1, C2'yi de biliyoruz. O zaman buradaki bütün hepsini biliyoruz. X1, X2 bunların optimal değerlerini artık bulmuş olduk. T-file'ını da bildiğimiz için bu problemi çözmüş olduk bu sefer. Burada var mı soracağınız soru? In above all cases, it has been assumed that control vectors is unbounded. The operation of partial differential second is only possible for arbitrary x lambda t and u is completely unconstrained. Tamam, u zaten kısıtlanmadığı varsayım altında gerçekleştiriyoruz bu analizi. Control again has shown that regardless of any constraint that may exist on u, that control vectors you must still be choosing to minimize. A rigorous proof of the fact u star must be chosen to minimize h. Tamam, this is a control against most significant contribution to optimal control theory. Yani u tabii ki de o şeyi control against state function'ı minimize etmek için gereken şeyi optimal kontrol algoritmasını bize veriyor. For this reason, this approach is presented here is open control against minimum principle. The optimal control against state function then becomes işte obvious. Tamam, DH bölü D dedik. State the minimum h can be obtained by setting the partial derivative of h u dedik. Tamam. Tamam, peki unbounded, yani burada u'muz unbounded verilmiş. Şimdi burada da bounded veriliyor. U bounded set olarak, set of variable olarak verilirse ne yapıyoruz? Ya da u partial function olarak da verilebilir. U'nun mutlak değeri mesela. Mutlak değerini minimize ediyor. Sıfırla t arasında U'nun mutlak değerini minimize edilebilirse bir tane performans indeksi mesela tanımlanmış olsun. Where U is the set of all values of U. U'nun ABS'si o zaman birden küçük olarak da kısıt olarak verilmiş. Bu sınır değeri aşmayacak mesela. Biri aşmayacak mesela kontrol için. O zaman control against state function yazıyoruz. Kısıt şunlar şeyler, sistem dinamiği. Lambda 1, x2, lambda 2, lambda 2 U. Sistem dinamiğinden gelen kısımlar. Control against state function. Bu da şu şeyden geliyor. Objective function'dan geliyor. H'ı oluşturduk. H that U will be given. Şimdi U'yu burada minimize edeceğiz. U'ya göre türevini aldığımızda lambda 2. Lambda 2 eşittir U oluyor. Lambda 2 eşittir. Eksi mutlak değeri oluyor. O zaman bunun 3 tane değeri oluyor değil mi? Kısmi bir fonksiyon olarak da. Birden küçükse lambda 2 yani ne olacak? Lambda 2 U'ya göre türevini alırsan ne olur? 0'a eşitledim. Lambda 2 eşittir mutlak değer içerisinde. Değil mi? O zaman lambda 2 birden küçükse U yani U 1 ise sıkıntı yok. Lambda 2 eşittir eksi U olacak. Eksi mutlak değer U olacak. Değil mi? Evet, lambda 2'nin eksi mutlak değeri olunca ne olacak? 1 ile eksi 1 arasındaki değerler, lambda 2 1 ile eksi 1 arasındaki değer aldığında U'nun 0 olması lazımmış. Şunun D bölü D U'sunu alırsak ne eder? Şunun türevi 1, yani mutlak değerin türevi olur değil mi? U'ya göre. Şu fonksiyonu bizim yazmamız lazım. İşte bu 3 değerlikte olur türevi. Eşittir eksi lambda 2 olacak. Tamam, lambda 2 birden küçükse şunun değeri 1 oluyor. Tamam, güzel. Lambda 2 0 ile 1 ile eksi 1 arasındaysa yani şöyle düşünelim. Lambda 2 birden küçük. Şurası 1 diyelim. 1 ile eksi 1 arasında diyelim. Birden büyük diyelim. Birden büyükse eksi 1 oluyor. Birden küçük yani şu eksi 1 aslında eksi 1 de dahil. Şunu sağladığı için. O zaman burası böyle oluyor. 1, 0, 1 böyle bir parça function. Şu U, şu lambda 2. Eksi 1 ile 1 arası. Bir de şu değerde de alıyor. Eksi 1 ile 1 arasında bunu alıyor. Lambda 2.
Eksi birden küçükse de bunu alıyor. Evet 1. Şu artı 1, şu eksi 1. Tamam, böyle bir kısmi fonksiyon şeklinde gidiyor. Tamam, lambdaya göre. O zaman onu girmemiz lazım. U optimal olarak olacak şekilde. Bounded o zaman ne oluyor? H optimal artık ne yapıyor? 3 farklı değer alıyor. Artık H optimal tek bir değer değil. Burada şunun durumuna göre 3 farklı değer almak zorunda. U'nun condition, yani şu condition'a göre, lambda 2 condition'larına göre 3 farklı değer almak zorunda değil mi? 1 0 eksi 1 için. 1 0 eksi 1 için şunun türevi. Zaten şu kısım aynı. U mesela U1 oluyor. Lambda 1'den küçükse, yani eksi 1. Eksi 1'den küçükse şu eksi 1 olacak. Çünkü bu eksi 1 ile 1 arasında şurası eksi olacak. Eksi 1 olacak. O zaman ne oluyor? 1. Bu 1 alırsa şu lambda 2, lambda 1 çarpı x2 artı lambda 2 artı 1 oluyor değil mi? 1. Şu 1 almış değerinde. Mutlak değeri de zaten 1 oluyor. 1 artı lambda 1 çarpı x2 artı lambda 2 oluyor. Eksi 1'den küçük değerler için. Şu hatalı yazılmış. Şu eksi 1 olacak. Tamam. Burayı anladınız mı? Var mı soru? Eğer bounded olarak verilirse bu biz burada partial, kısmi fonksiyon kuruyoruz. Değil mi? O türev eşitliği artık kısmi fonksiyona dönüşüyor. 3 durum içinde bu h'ı yazmanız lazım. Ondan lambda 2 if. Bir tane selektör koyuyoruz. If function koyuyoruz. If function'da da lambda 2'nin değerlerine göre bu h geri besleme değişecek. H optimal state function'ımız değişecek. O zaman o da u'yu regüle edecek. Yani optimal u sürekli değişecek lambda 2. Yani parametreye bağlı olacak. This example point out a very reliable feature of the controlling approach to the case of a closed and bounded control region. Closed and bounded control region'da bu geçerli. Special case olarak diyor. Although we still no idea of the exact time behavior of the optimal control, a great deal of information about the form has been obtained. The optimal control consists of the sequence of the possible values. Tamam. 1 0 1 0 eksi 1 için 3 tane olası durumda için farklı değerler alacak diyor. The scope bank control also control we may put the control against minimum principle into more formal steps as follows. Evet. X star, U star, lambda star dedik. H. For all admissible controls. Evet. U star, yani U ayrı, U optimal o. Bunun sub function oluyor değil mi? Alt kümesi oluyor yani. H'ın bütün admissible kontrolcüler içerisinde optimal kontrol bunun kısıtlanmış şey oluyor yani. Confined edilmiş kısmı oluyor. Alt kümesi oluyor. Sub solution oluyor. Değil mi? U star. H U star. T işte T0 tabii geçerken bütün state denklemi evolve ediyor zaman içerisinde değişimlerine karşı. Kontrolcülerde ona karşı bir mapping var. State ile kontrolcü arasında mapping var. Bu da optimal mapping sağlıyor. Optimal mapping'de de bu alt kümesi dahil ediyor. Optimal control must be controlling state function of controlling principle. Tamam dedik. Let us summarize the principles results of this section. Kontrol U star elemanıdır U. Yani optimal kontrolümüz bu admissible kontrolcüler arasında bir alt küme, değil mi? Yani bir sürü şekilde farklı şekillerde kontrol edebiliriz bu sistemi. Ama bu optimal olacağı anlamına gelmiyor. Optimalliği garanti eden koşullar daha sınırlı sayıda. Öyle söyleyeyim. Yani daha sınırlı sayıda. Xstat eşittir f x t u t t de zaten bizim şu state sistem dinamimiz. Non-linear state system function'ımız. To follow the admissible trajectory that minimizes the performance index. Evet. Şu genelleştirilmiş performans indeksini minimize edecek şekilde diyor. Yani genelleştirilmiş performans indeksi şu T final fonksiyon. T final state fonksiyonu. Bu H2 region'da yani şeyde o sıfırla T final eksi delta T arasındaki bound için oluşan o integral sum'ın performans indeksi.
O aralıkta gerçekleşen performans indeks. Bu ikisinin toplamı sonuçta bizim genel performans indeksimizi sağlayacak. In terms of constraint state function or Hamiltonian. H Hamiltonian dedik. Bu Hamiltonian'e benziyor, enerji fonksiyonu cinsinden olduğu gibi düşünülürse Hamiltonian fonksiyona benziyor dedik. Artı şurada sadece fi'yi yapıyoruz. Constraint state function'ı yazarken fi artı lambda transpose ft diyoruz. Ft'de biz sistem dinamimiz, non-linear sistem dinamimiz. Lambda'da şeyden gelen Lagrange multiplier'ın constraint'leri, kısıtları. Tamam. Sonra da x star eşittir eksi dh lambda. X star eşittir dh bölü d lambda dedik. Hamilton denklemi bu aynı zamanda. State, yani ne derler? Lagrange denklemi vardı. Bir de Hamilton denklemi vardı. Sistem modellemede gördük bunu. Bu Hamilton denkleminde de bunu çözünce optimal state trajektörileri veriyor bize. Lagrange denklemi çözmekle aynı yani. Euler Lagrange denklemi çözmekle aynı. Enerji minimization üzerine kurulu gene. Eksi dh, yani analitik mekanikten geliyor. dh bölü dx, eksi dh bölü dx de lambda dat olmuş oluyor. Bu zaten şu ana kadar yaptığımız prosedürler bu bounded kontrol için geçerli. Bank kontrol için geçerli. For all admissible controls bu optimal, bunun alt kümesi olacak. Artık single bir nokta değil, çünkü bu alt küme. Yani çünkü lambdaya göre değişen parametrelerde u'nun değişimini tetikliyor ya. Bir alt kümede birden fazla noktada optimal kontrolcü gerçekleşmiş olabiliyor. Şeylere göre, koşullara göre yani. Lambda'nın aldığı koşullara göre. Aynı zamanda bir de bu yine şeyi sağlamak durumunda. Transversality equation final'da, boundary condition'da transversality equation sağlamak zorunda. Ben size böyle şey göstereyim yani bu teorisini ne derler ona? Tam işinize yarayacak, böyle tam problem çözümünde ne derler ona? Problem çözümünde kendi problemimize bunu uyarlayacak hale getirelim istiyorum. O yüzden genel çerçeve istiyorum. Bunlar mesela bu denklemleri biz kullanıyoruz değil mi? Ama bunların hepsinin bir var, ispatları var. Bu ispatlar kitaplarda var. Oradan yapacaksınız yani, oradan bakarsınız. Daha da ileride detaylı istiyorsanız. Dolayısıyla burada yani biz burada problemimizi çözecek seviyede yapalım, toparlayalım, yeterli. Dersin amacı itibariyle. Şimdi U-star dedik. Bu zaten şu genelleştirilmiş transversality equation. U-star'da condition that causes assumed to global minimum. Tamam. H'ı global minimum götüren optimal kontrolcü yasamız. The above equations constitute a set of necessary conditions for optimality but sufficient. If U is unbounded, then it's necessary that dh bölü d eşittir 0 olur. Tamam. Unbounded'sa sıkıntı yok. Ama if the part differential equation satisfied, then the matrix. Bunun peki U'ya göre olan ikinci dereceden türevi nedir? Pozitif definite olması lazım. It is sufficient to guarantee that U star causes H to be a local minimum. Bu tek başına yetmiyor. Yani aslında U0, dh bölü du 0 olması tek başına yetmiyor. Yani minimumu maksimumu olduğunu bildirmek için büküm noktası. Büküm noktasında minimumu maksimumu ne yapıyorduk? İkinci dereceden türevi yapıyorduk değil mi? İkinci dereceden türevi sıfırdan büyükse global minimum olmuş oluyor. Lokal minimum olmuş oluyor. Sıfırdan küçükse lokal maksimum olmuş oluyor değil mi? İkinci dereceden türevi. İkinci dereceden türevi de Hessian matrisiydi. Hessian matrisine bunu dersin başında söylemiştik zaten. Genel optimal design teoriden oradaki kavramları kullanarak bu Hessian matrisi türettik. Tamam. x1 datta eşittir x2 dedik. x2 datta eşittir x2 artı ut'ymiş. Şu bizim sistem dinamiğimiz. Performans indeksimiz 1/2 başka bir soru yani. x1'in karesi artı u karesi demiş. Karesinin yarısı. Specified the final time. TF final state specified verilmiş. TF specified verilmiş, tamam. Yani kısıtlı. XTF is free verilmiş.
Tamam. X T0'da X0'mış. O da yazıyoruz. Tamam, sonra ne yapacak? Fi'miz bu. 1 bölü 2 x1'in karesi artı u1'in karesi artı lambda 1 x2 lambda 1 x2. Şurada da eksi x2 artı u ya. Lambda 2 eksi x2 artı u diyoruz. Tamam. For unconstrained control. Unconstrained için yapıyoruz önce. Zaten bunlar hep yaptığımız şeyler. Artık sürekli uzun uzun anlatmaya gerek yok. DH'ı DU'ya göre aldık türevini. Şunu U'ya göre türevini aldık. U eşittir eksi lambda 2 dedik. Sonra geldik eksi lambda 2'yi H'ın yerine koyduk. H fonksiyonu yerine koyduk. U cinsinden. U optimali bulduk. Unconstrained olduğu için. Constraint olsaydı ne olacaktı U'muz? O zaman partial function. 3 ayrı constraint şeylerde daha zor problem. Ya uğraşmak gerekiyor yani bunlardan. Şu U star'ı geldik yerine koyduk. Sonra bu bize verdi, H star'ı verdi. Sonra geldik Hamilton denklemi şeylerinde differential equation'ları türetmek için Hamilton denklemini yazdık. x1'den x2'den hepsi için yani x1 x2 için, lambda 1 lambda 2 için yazdık. Kontrol unconstrained olduğu için nesneler şunu sağlaması lazım. Tamam. Sonra bir de d kare u bölü d kare h bölü du kareye bakıyoruz. Bunun türevi bir de şeye göre türevi nedir? 1'dir değil mi? Bir daha u'ya göre türevi. D kare h bölü du'nun ikinci dereceden türevi. Şunun ikinci dereceden türevi, u'ya göre ikinci dereceden türevini alırsak direkt 1 çıkar. Şurası u kare. Şurası sıfırlanır. 2u gider şurası. 2'ler gider. U kalır. U'da bir daha türevini aldık. O zaman 1 çıkar. 1 pozitif olduğu için lokal minimumda değil mi? Hessian fonksiyonu şeyde pozitif olduğu için lokal minimumda. Sonra buradan şu fonksiyonlar buradan bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Bunlar tabii backstep'le bağımlı birbirine. Birbirine bağımlı olunca en sonunda bu çıkıyormuş. Lambda 2'nin 4. dereceden türevi artı lambda 2'nin 2. dereceden türevi artı lambda 2 eşittir 0 diyormuş. İşte bunu minimize edecek şekilde ne yapıyoruz? Initial condition'ları dahil ediyoruz. Boundary condition'ları dahil ediyoruz. Ve bu şekilde bunu hesaplıyoruz. Tamam. Bu unconstrained durum için. Peki constrained olsaydı ne olacaktı? Yani U diyelim sınırlandırılmış olsaydı. 1 ile eksi 1 arasında sınırlandırılmış olsaydı. Ne yapacaktık? U'nun mutlak değeri. Mutlak değeri şeyden küçük. 1'den küçük eşit. Eksi 1'den o zaman ne olacak? Eksi 1'den U'da ne olacak? Eksi 1'den büyük eşit. 1 küçük eşit. Bu şekilde oluyor. Çünkü o eksi 2 falan alamaması lazım değil mi? O eksi 2 alırsa o şeyi sağlamaz. Eksi 2 alırsa o neden böyle? Matematiksel olarak bu böyle yani. Bu eksi 2'yi alırsa bunu sağlamaz. Neden? Mutlak değeri çünkü 2 olur. 1 büyük eşitliği sağlamaz. Daima bunun eksi 1'den küçük şey olması lazım. Eksi 2 falan, eksi 1.5 falan vesaire onları gitmemesi lazım. Eksi 1'den büyükte ne var değerler? Eksi 0.99 olsa sağlar mesela. Eksi 0.99 olur. Tamam, 1 büyüktür. Büyük eşittir 0.99. For all t ile t0 ile t arasında gidince bu condition'ı sağlaması gerekiyor. Tamam. Daha sonra burada bu kare lambda yine h'ı yazmış. H fonksiyonunu yazmış. H fonksiyonumuz nerede bizim? x1'in karesi artı lambda 2'nin karesi şu şekilde şuydu. Lambda 1 x2 eksi lambda 2 x2 eksi lambda kare. Lambda 1'in karesi. x1'in karesi artı 1'in karesi tamam. Artı lambda 1 evet x2. Bu artık bunlar şey optimal değerler. Eksi lambda 2 x2 artı lambda 2 evet çarpı o. Tamam doğru. Sadece buraya x optimal lambda optimal yazıyor. To determine the control that minimize h, first separate all the terms containing u, that is. Evet. U containing neler var içerisinde? U'ya göre türevi 0 olacak ya. 1 bölü 2 u kare var. Bir de lambda 2 star u var. Tamam lambda 2 star u var. Bunda türevini aldık U'ya göre.
U star eşittir eksi lambda 2 oldu. Eksi lambda 2 yıldız oldu. Tamam. Şu aralıktan, şu ikisinin aralığında değişiyormuş. Eksi 1 bu T1 aralığında değişiyormuş. Kısıtlı olduğu için lambda 2'de de kısıtlı olacak. U star o zaman lambda 2 birden büyük olan, lambda 2 birden büyük olduğu değeri için U star eksi 1 alacak. Lambda 2 birden küçük değeri için artı 1 alacak. Matematikten geliyor yani, basit. Buradaki mutlak değer ilişkisinden geliyor. Dolayısıyla orada da saturated function istiyoruz. Tamam, bizim zaten önceden yaptığımız şey gibi. Bakın bunu çizmiştim ya zaten. U'ya lambda'ya göre çizmiştim ya. O zaman 3 farklı condition, lambda'nın 3 farklı condition için 3 farklı optimal noktası çıkıyor. Bir tane optimal kontrol noktası çıkıyor. Ustar 1, Ustar 2, Ustar 3. Şunlar lambda 2'nin unsurlarına göre değişiyor. Lambda 2 büyüktür 1. İşte lambda 2 eksi 1 ile 1 arasında. 1 ile eksi 1 arasında. Bu da lambda 2 küçüktür eksi 1. Eşit. Ona karşın Ustar'ın partial türevi, yani partial şeylerin condition'larını yazacağız. Kısmi denklem artık bu. Ona göre de bunlar şeyler değişecek yani. Ustar lambda 2'den büyükse 1 alacak. Şu eksi lambda 2 alacak. Şimdi bu optimal değeri için dedik. Eksi 1 aldığında lambda 2 birden büyükse eksi 1 alıyor dedik, bu optimal. Lambda 2 1 ile eksi 1 arasındaysa eksi lambda 2 alıyor. Şu lineer fonksiyon. Kısmi yani. Kısmi fonksiyon. Lambda 2 eksi 1'den küçükse de şurada 1 alıyor. U starımız 1 alıyor. 3 farklı durum var dedik optimal condition için. Lambda 2'ye bağlı. X1 dat eşittir x2, x2 dat eşittir eksi 2, eksi x2 artı u'ymuş. Bizim bu şeyden gelen kısım. Nerede o? Asıl problemdeki, evet, x1 dat eşittir x2, x2 dat eşittir eksi x2 artı u. Bu bizim non-lineer lineer state denklemimiz, state equation, sistem denklemimiz. Çözeceğiz. Bir de lambda 4 tane denklemimiz vardı. Bir de şu denklemimiz vardı. Lambda 1 dat eşittir eksi x1, lambda 2 dat eşittir eksi lambda 1 artı lambda 2. Şunu da çözüyoruz. Bunların hepsini particular solution'ı bulmak için boundary condition'ları ve initial condition'ları ekliyoruz. Xt 0'da 0 0'mış. Lambda 1 tf, lambda 2 tf'de mesela 0'mış. T final'da 1'miş. Bunları da ekledikten sonra bunu çözüyoruz. You explicitly that state and cause state must be solved. If must be emphasized as continuous history part B can appear general by calculating continuous history for part A. Saturated when stipulated boundaries are really. Peki, fakat bunun hangi durumlar için çözüyoruz? Lambda 2'nin, yani bakıyoruz. Lambda 2 genel fonksiyonu bu. Lambda 2'nin genel fonksiyonu bu. Lambda 2 mesela baktık burada. Birden büyük değer aldığında u'muz bu sefer eksi 1 olacak. U'muz eksi 1 olacağı için eksi 1 için çözeceğiz mesela. Yani x1 dat artı x2, x2 dat eşittir eksi 2 artı, eksi 2 eksi 1 için çözeceğiz. Atıyorum. O bize bir tane diferansiyel denklem çözümünden gelen cositate'leri verecek. Sonra ikinci cositate dediğimiz eş durumlar yani. O condition'a bağlı olarak değişen, o parametreye bağlı olarak değişen eş durumlar. Şu condition için geçerliyse lambda 2 ne oluyor? 1 ile eksi 1 arasındaysa ne olacak? Yani bizim Simulink bir tane switch olacak if bloğu. Lambda 2'nin değerlerini kontrol edecek sürekli. Ona göre şeyimizi değiştirecek. Sistemin çözüm denklemini değiştirecek yani. Sistem denklemi değişecek, structure değişecek. O variable structure olarak o değişeceği için o zaman orada o variable structure'daki optimal solution'lar da değişecek. Dolayısıyla cositate'ler olacak. Yani cositate optimal trajektöriler olacak. Eksik, yani şu aralığı aldığında eksi lambda 2 diyeceğiz. O zaman u eşittir eksi lambda 2 koyacağız mesela yerine. Onu çözecek. Eksi 1'den küçükse 1 koyacağız. O zaman onu çözecek yani. 3 farklı durum için 3 farklı diferansiyel denklemi çözmemiz lazım. Bu kısmın şeyine girmedim. Yani detaylı hesaplamına gireriz de vakit de alacak. Böyle bir problemle karşılaşırsanız zaten
hemen siz buradan buraya şey yaparsınız. Buna bakarsınız. Çünkü durumları ben burada genel optimal kontrol problemi uyarladıktan sonra zaten bu artık özel durum. Bunun sınırlı bir şekilde bounded olarak verilmiş hali. Biz normalde unbounded çözüyoruz. Unbounded için solution var. Ama biz normalde optimali sağlamasa bile U'yu önce genel olarak çözeriz. Ondan sonra ona kısıt veririz. O trajectory, zaten o da belli ölçüde kontrol algoritmasında işe yarar. Fakat daha da özel bir çözüm istiyorsak bu sefer bu kısıt denklemine göre şey yapmamız lazım. Türetmemiz lazım. Farklı yani optimal kezleri farklı optimal kezler için. Bu lambda 2 mesela fonksiyonuna bağlı olarak state veya şu constraint fonksiyonuna bağlı olarak nasıl değiştiği yani. Control of time, minimum time kontrole sonra geçeceğiz. Tamam. Bu da önemli bir problem. Çok mümkün olduğunca kısa zamanda yani. Zaman kısıtı sağlıyor. Time ibaret. Zamana bağlı değişmeyen sistemlerde. Zaman kısıtını tabii bu time delay sistemlerde değişir. O time delay kontrol farklı yani. Teorisi farklı. Time delay olmayan sistemlerde minimum time kontrol yapılıyor. Mesela dengede tutma problemi. Inverted pendulumu dengede tutmak için mesela. Biz en kısa zamanda bunu tekrar balans noktasına çekmek için atıyorum. Ondaki mesela minimum süre nedir? Onu hesaplayacağız mesela. Pendulum problemi uygulamada. Başka problemler de olur. Çünkü zaman geçtikçe kararsızlık, yani zaman uzarsa bu sefer sisteme yük biniyor ya daha fazla. Mümkün olduğunca en kısa zamanda bu işi dengeye getirmemiz gerekiyor. Mesela sloshing problemi için tankerlerde mesela tankerlerin yakıt taşıyan tankerler var. Bunlar hızlı ivmelendikçe ne oluyor? İçerisindeki sıvı hareket ediyor. Aynı uzay araçlarında da öyle. O mesela dengesiz durumunu oluşturuyor. Bunu mesela ivmeyi kontrol ederek, ivmeyi öyle bir şekilde kontrol edelim ki biz mümkün olduğunca en kısa zamanda o dengesizliği ortadan kaldıralım gibi. Tamam, bu kadar bu haftalık.